Şimdi gelin Washington'daki milyar dolarlık o gizli hesaplara ve ekonominin alarm veren rakamlarına bakalım. Washington'da adeta bir siyasi deprem var. Trump yönetiminin adalet, istihbarat ve sağlık politikalarında attığı adımlar ortalığı karıştırıyor. İlk şok Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Vekili Todd Blanche, haksız kovuşturmaya uğrayanlara ödenmesi planlanan 1,8 milyar dolarlık tazminat fonu önerisini kalıcı olarak geri çektiklerini açıkladı. Kongreye net bir dille bu fonla ilgili ileriye dönük hiçbir adım atmıyoruz nokta dedi. Çok keskin bir açıklamaydı. Cumhuriyetçiler bu fonu Trump müttefiklerine yönelik bir örtülü ödenek ve etik felaket olarak görüyordu. Bu iptalle birlikte senatodaki tıkanıklıkların aşılması bekleniyor. Ancak ilginç ki Trump ailesine ve şirketlerine geçmiş vergi beyannamelerine yönelik geniş bir inceleme muafiyeti sağlayan özel kararname yürürlükte kalmaya devam edecek. Bunu ayrı tuttular ve günün bir diğer ve belki de en önemli bombası olan istihbarat atanması. Trump görevden ayrılan Tulsi Gabbard yerine Ulusal İstihbarat Direktörü yani DNI olarak nitelendiriyorlar Amerikalılar. Görevine inşaat sektörü varisi ve hiçbir ulusal güvenlik ya da savunma geçmişi olmayan Bill Pulte'yi getirdi. Capitol Hill şokta tabii ki çünkü Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune orada profesyonellere ihtiyacımız var, silahlandırılmış bir istihbarat başkanına değil diyerek kendi başkanına mesafeli durdu. Amerikalıları bu yüzden seviyorum aslında. Yani Cumhuriyetçi olmasına rağmen çok net bir şekilde doğruya doğru ya da yorumlarını çok özgürlükçü bir şekilde yapabiliyorlar hala. Bir yandan da Demokrat Elissa Slotkin ise atamayı tek kelimeyle utanç verici buldu. Sağlık tarafı demiştik. O taraftaysa Dışişleri Bakanı Marco Rubio aşı karşıtlığıyla bilinen Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'a adeta engel oldu diyebilirim. Kennedy'nin ABD'yi çıkardığı küresel aşı ittifakı ile ilişkileri Dışişleri Bakanlığı kendi kontrolüne aldı ve Sağlık Bakanı tarafından aylardır bloke edilen 600 milyon dolarlık fon Afrika'daki Ebola salgını gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı ve son olarak askeri teknolojiye de bir sınır getirdiler. Senatör Kirsten Gillibrand, Pentagon'un yapay zeka ve otonom silah sistemlerini sınırlandıran bir yasa tasarısı sundu. Yani ölümcül kararlar algoritmalara değil, insan vicdanına bırakılacak. Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bunu desteklemesi tasarının yasalaşma ihtimalini çok arttırıyor.